Evet, göreceğimiz son sıralama algoritması bucket sort. Onun da bir varyantı olan radix sort da var. Ama bu ikisi aslında ana fikirleri oldukça farklı önceki algoritmalardan. Önceki algoritmalar, bu zamana kadar gördüğümüz bütün algoritmalar karşılaştırma tabanlı algoritmalar ve herhangi iki nesneyi karşılaştırabildiğiniz sürece sıralayabiliyorsunuz. Buna karşılık bu algoritmaların temel bir hız sınırı var. O endogen. Bundan daha hızlı olamıyorlar. Teorik olarak bu da ispatlanmış. Dolayısıyla bu ispatlara çok girmedik. Ama bundan daha hızlı gidebiliyor muyuz? Evet. Bucket sort algoritmasıyla o enlik bir çalışma süresine elde edebiliyorsunuz. Peki bu nasıl elde edebiliyoruz? Çünkü burada aslında karşılaştırma yapmıyoruz. Peki karşılaştırma yapmıyorsak ne yapıyoruz? Nasıl karşılaştırma yapmadan bir şeyi nasıl sıralarsınız? İşte burada varsayımımız öne çıkıyor. Nedir o varsayımımız? Elimizdeki elemanların diskrit olmaları, kesikli olmaları yani ve bunların da özellikle bucket sort için konuşulduğu zaman tam sayılardan ve belli bir sınırın altında olmaları. Yani örneğin mesela biz öyle sayıları sıralayacağız ki biliyoruz bu sayılar sadece sıfır ve bir veya öyle bir sayıları sıralayacağız ki bu sayılar sıfırdan 10'a kadar. Böyle bir takım varsayımlarımız varsa o zaman o en zamanda sıralamamız mümkün olabiliyor. Peki mantık ne? Mantık şu aslında. Diyelim bizim örneğin olayı en basitten ilerleyelim. Bizim elimizde sadece iki tip sayı var. Bunlar sıfır ve birler olsun. Bunları sıralamak istediğimizi düşünelim. Şimdi böyle bir mantıkta, böyle bir problemde aslında dikkat ederseniz karşılaştırma yapmaya gerek yok. Neden karşılaştırma yapmaya gerek yok? Çünkü zaten sıfırın birden küçük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken şey sıfırları saymak. Eğer sıfırların kaç tane olduğunu bilirsek, birlerin kaç tane olduğunu bilirsek aslında sadece sonuç ereğine o kadar sıfır ve o kadar bir yazdığımız zaman sıralama yapmış oluruz. Dolayısıyla o zaman ne yapmamız lazım? Dizinin üzerinden bir kez geçip sıfırların kaç tane olduğunu saymamız lazım. Birlerin kaç tane olduğunu saymamız lazım. Sıfır ve bir case'i çok basit çünkü sadece sıfırları saymamız birlerin sayısını otomatikman bulmamıza yetiyor. Çünkü zaten ya sıfır var ya bir var. Dolayısıyla öyle bir durumda diyelim sıfırlar 20 tane olsun. Dizinin uzunluğu da 100 ise o zaman 80 tane bir olduğunu biliyoruz. Gidiyoruz 20 tane sıfır yazıyoruz sonra 80 tane bir yazdığımız zaman diziyi sıralamış oluyoruz. Benzer şekilde mesela insanları cinsiyetine göre sıraladığımızı düşünelim. Erkek ve kadın diye. O zaman sadece erkek ve kadın yazıldığını düşünün. Kişileri yazmıyoruz. Ama kişileri de aslında sıralayabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Önce mesela kadınları sayacaksınız. Kaç tane kadın var? 20 tane. O zaman dizinin üstünden bir daha geçeceksiniz. Bu sefer sadece kadın olan kişileri belirleyip onları dizinin başına yerleştireceksiniz. Sonra kalanları da dizinin sonuna eklediğiniz zaman erkekleri belirlemiş ve erkek ve kadınları sıralamış olacaksınız. Erkekleri daha önce koyacaksınız. Bu sefer erkekleri önce sayıp sonra da erkekleri başa, kadınları sona koymanız mümkün. Bunu daha da genelleştirirsek tabii burada kritik olan şey bunların kaç farklı olduğu. Örneğin sıfırdan 10'a kadar olan sayıların sıralandığını düşünürsek bu sefer ne yapmamız lazım? Sıfırları saymamız lazım. Aynı anda birleri, aynı anda ikileri, aynı anda üçleri, aynı anda dokuzları, onları saymamız lazım. Ama bu da kolay çünkü her biri için sınırlı sayıda olduğu için bunlar bir array tutarız ve bu array'in içinde sıfırların kaç tane, birlerin kaç tane, ikilerin kaç tane olduğunu tutarız ve bu şekilde onları yükleriz. Şimdi burada aslında bucket sort algoritması bunu yapıyor. C diye bir array'imiz var. Bu da tabii external bir array kullanmak zorunda. Diğerlerinde olduğu gibi. Çünkü kaçar tane olduğunu bilmemiz lazım. Sonra yaptığımız şey aslında bu C array'inin içini kaçar tane olduklarıyla doldurmak. Yaptığımız şey şu aslında en fazla K'ya kadar olan sayıların sıralandığını düşünürsek önce C'yi K'lık bir array olarak initialize ediyoruz. Sonra da C'nin her bir elemanını A'da gördükçe arttırıyoruz. Dolayısıyla 0 gördük, sıfırların indeksini bir arttırdık. 5 gördük, beşlerin sayısını bir arttırdık. 7 gördük, yedilerin sayısını arttırdık. Bu birinci döngü aslında A dizisinin üzerinde geçerken o sayıları arttırıyor. Sonra ilginç bir şey yapıyoruz. O da şu, bu sayaç dizisini toplayarak dizinin üzerinde bir ilerleme yapıyoruz. Burada aslında şöyle bir şey elde ediyoruz. Diyelim bizim A dizimiz bu olsun. A dizimiz bu olduğunda bunları saydık. Sıfırlardan kaç tane var? Birlerden kaç tane var? İkilerden kaç tane var? Bunların hepsini belirledik. Sonra burada diziyi ne yapıyoruz? Aslında toplayarak ilerliyoruz. Yani bakın dizinin ilk halinde sıfırlar iki tane. Birler yok. O yüzden 2 devam ediyor. İkiler 2 tane. 2 artı 2'den 4 yapıyoruz. Sonra üçler 3 tane. 4 artı 3'ten 7 yapıyoruz. Dörtler yok. Ve beşler de bir tane. Dolayısıyla 2, 2, 4, 7, 7, 8 diye bir C dizisi elde etmiş oluyoruz şunun sonucunda.
Bu peki bize neyi yarıyor? Ne işimize yarıyor? Bu şu işimize yarıyor birincisi. Sıfırların son indeksi 2'de yer alacak. Yani birden başlarsa. Birlerin son indeksi 2'de yer alacak. Çünkü bir yok aslında. İkilerin son indeksi 4'te yer alacak. Yani aslında ikiler 2 ile 4 arasında yer alacaklar. Üçler de 4 ile 7 arasında. Dörtler de 7 ile 7 arasındaki yoklar. Beşler de 7 ile 8 arasında. Dolayısıyla her bir indeks aslında o elemanın son göründüğü yeri gösteriyor olacak. Dolayısıyla örneğin biz 2 ile karşılaştığımız zaman, örneğin dizide 2 ile karşılaştık. 2'yi nereye yerleştireceğimizi bileceğiz. Çünkü 2 nereye yerleştirilecek? Aslında 2 numaralı indekse. Burada tabii sondan itibaren ilerliyoruz. Bakın şurada olay sondan gidiyor. Dolayısıyla mesela 3'ü gördük. 3'ü nereye yerleştiriyoruz? Üçlerin sonuna. Üçlerin sonu neresiydi? Aslında 7 idi. Dolayısıyla 7'yi bir azaltıyoruz 6. Şimdi artık yeni ekleyeceğimiz elemanı 6 numaralı indekse ekleyeceğiz. Çünkü üçler neyle neyin arasındaydı? 4 ile 7'nin arasındaydı. Yani 5, 6, 5 ve 6 ve 7 pardon numaralı yerlere 5, 6, 7 numaralı yerlere yerleştirilecekti. Bakın sırayla geldikçe oralara yerleştiriliyorlar. 2 nereye yerleştirilecek o zaman? 4 ve 3 numaralı yerlere. Bakın 4 ve 3 numaralı yerlere yerleştirilecek. 0 nereye yerleştirilecek? 1 ve 2 numaralı yerlere. Dolayısıyla onlar da buraya doğru yerleştiriyor. Dolayısıyla eleman geldikçe sondan itibaren onu aslında alıyoruz. Tam olarak bulunduğu değerinin C'deki indeksinin bir eksiğine yerleştiriyoruz. Bu A'yı. Dolayısıyla C'deki indeksi kaç? 3'ün 7. 7'nin bir eksiği kaç? 6. 6 numaralı yere yerleştiriyoruz. Sonra kim geliyor? 0. 0'ın indeksi kaç? 2. 2'nin bir eksi olan 1 numaralı yere yerleştiriyoruz. Sonra 3 geldi. Ama bu arada da indeksi biraz azaltıyoruz tabii ki. Çünkü bir sonrakinin üzerine yazmasını istemiyoruz. Bu şekilde ilerlediğimiz zaman 3'leri doğru yerlere, 2'leri doğru yerlere, 0'ları doğru yerlere ve 5'leri de doğru yere yerleştirmiş oluyoruz. Bu şekilde B ereğine yazıyoruz. Sonra da B ereğini alıp orijinal A ereğinin yerine kopyaladığımız zaman işlem bitiyor. Şimdi bu algoritmanın karmaşıklığına baktığımız zaman A'nın uzunluğu n olmak üzere bu birinci for loop o n zaman çalışıyor. Üçüncü for loop o n zaman çalışıyor. Dördüncü for loop o n zaman çalışıyor. Dolayısıyla 3 o n'den o n oluyor. İkinci for loop ise o k kadar çalışıyor. Ki k'nın küçük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buradan da o k geliyor ama o k o n ile kıyaslandığı zaman daha küçük. Dolayısıyla bir şey ifade etmiyor. O zaman bucket sort algoritması o n zamanda çalışmış oluyor. Ama tabii bunu yapabilmesinin tek sebebi C eğriğini direkt indeksleyebiliyor olmamız. Dolayısıyla bu şekilde o artımız, avantajımız bulunmakta bucket sort'ta.